düzenlemeler yapılması gerekecektir. Ben 5. oturumun son konuşmacısına sözü vermek istiyorum. Sayın Araştırma Görevlisi Alperen Polat, buyurun söz sizin. 20 dakikalık süreye riayet etmenizi rica ediyorum. Ümit ediyorum hocam öncelikle riayet etmek için. Çünkü biraz detaylı ve teknik konuyu anlatmaya çalışacağım. Ben özellikle hukuki bakış açısının yanında tekniklik arka planına daha fazla değinmeye çalışacağım. O yüzden bunu 20 dakikaya sığdırmak benim için zor. Birkaç kez denedim. Sığmadı ama en azından bazı yerlere daha hızlı geçmeye çalışacağım diye düşünüyorum. Öncelikle Barolar Birliği'ne ve düzenleme ekibine de teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için ve bütün dinleyicileri de saygıyla selamlıyorum. Benim buradaki konuştuğum kelimelerde birçok yabancı terim olacak. Bundan dolayı da özür diliyorum. Halen Türkçeleştirme konusunda hem ben hem de öğreti büyük sorunlar yaşıyor. Ve en azından bir birlik oluşması açısından işte blok zincir sözlüğü gibi, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin yaptığı gibi şeylerin faydalı olacağına da inanıyorum. Ama halen benim dilime yerleşmiş olan terimlerden dolayı da özür dileyerek başlamak istiyorum. Sunumda öncelikle vaat ettiğim temel şey bu sunumda blok zincir dışındaki teknolojilerin de var olduğu, bu teknolojilerin blok zincire üstünlüklerinin ve zayıf yönlerinin olabileceği ve bunun dışında da blok zincirin işlemesinin bir hukukçu açısından teknik arka planının neden anlaşılması gerektiğine dair bir temel argümanım var. Onları aktarmak istiyorum. Ve teknolojik alternatiflere bakmadan önce de blok zincirin ne olduğu zaten birçok kez anlatıldı. Hani ard arda gelmiş işlemlerin sıralı olduğu, işte bir kriptografi hash fonksiyonuyla yapılan işlemlerden oluşan bir zinciri görüyoruz. Blok zincirin yanında şu an benim asıl biraz daha tanıtmak istediğim DAG dedikleri, Dielectric Acyclic Graph dedikleri bir şey var, teknoloji var. Bu daha ziyade GOSIP protokolü kullanıyor. Yani kayıt defterleri hem bilgisayar mühendisliğinde hem de bütün kayıtlarda merkeziden blok zincire geçti. Şimdi ondan da özellikle blok zincirde madencilerin bir coğrafyaya ve bazı havuzlara toplanmasıyla yeniden merkezileşmeye başladığını gördük. Artık kullanıcıların madenciye ihtiyaç olmadan doğrudan kendilerinin veri girebileceği bazı teknolojiler üzerinde çalışılıyor. Bu DEG'e baktığımızda blok zincirle karşılaştırmak istediğimizde blok zincirde sırada bekleyen bir sürü işlem var. Ama siz bunu ard arda yavaş yavaş sisteme koymanız gerekiyor. Ve bu bir darboğaz oluşturuyor. SWOT analizi bakımından baktığımızda da blok zincirinin en önemli zayıflıklarından birisi ölçeklenebilirlik. Belki hız diyebiliriz dolayısıyla. Blok zincirin trilemması dediğimiz bir şey var. Onu da SWOT analizinin sonunda tekrar göstereceğim. Ama bu DAG'de ise kullanıcı sayısı arttıkça işlemin hızlandığını, güvenilirliğin arttığını görüyoruz. Çünkü ard arda değil aynı anda işlemin sisteme eklenmesi var. Tabii şu an halen güvenlik sorunları ile boğuşuyorlar benim bildiğim kadarıyla ve de yani mutabakat yönteminin nasıl olacağını, kimlere öncelik verileceği, madenci olmayacak ama ünlü kişiler olacak gibi bir sistem kurgulamaya çalışıyorlar. Bunları göreceğiz. Şu an işte IOTA, Obyte, Nano gibi teknolojiler Tangle dedikleri işte esasen DEG yani matematiksel olarak DEG olarak söylenen yöntemi kullanıyorlar. Bu da gerçek zamanlı IOTA'nın oluşturduğu bir Tangle, dağışık yapı. Çok karmaşık gözüküyor ama esasen sistemi öze indirdiğimizde blok zincirin biraz daha ard arda ve aynı anda eklenme yöntemi gibi özetleyebiliriz. Geri döndüğümde özellikle blok zincir ve DEG ekranda ne kadar büyük gözüküyor bilmiyorum. Biraz küçük gözüküyor bende ama yukarıdaki yetim blok dediğimiz ya da yetim çatallanma dediğimizden dolayı oluşan bekleme sürelerinin uzaması gibi sorunlarla daha az karşılaşıyor. Yine var ama çok daha az karşılaşıyor ve çok daha hızlı bir sistem DEG. DEG esasen GOSIP protokol dedikleri bir dedikodu protokolü dedikleri bilgisayar mühendislerinin bir teknolojiyle çalışıyor. Bu da gerçekten dedikodu gibi. Siz iki kişiye söylüyorsunuz, o kişi diğer iki kişiye söylüyor ve artık 6. 7. adımda 1 milyon tane noda ulaşmış oluyor bütün bilgi. Bir de Hashgraph dedikleri bir proje var aslında. Bu yani patentli çalışan bir proje. Kendileri ürettikleri şeyi patentlemişler.
Bu yüzden en büyük eleştirildikleri şey de siz madem merkezsizleşmeyi önceliyorsunuz neden her şeyi patentlediniz diye soruyorlar. Onlar da yavaş yavaş biz patentleri açacağız artık, bunlardan dolayı hak talep etmeyeceğiz gibi bir iddiaları var ama halen öyle bir şey yapmadılar. Buna ilişkin gelişme yapmaya çalışıyorlar. Hashgraph'in farkı ise Gossip protokolünün üstüne Gossip about Gossip dedikleri bir sistem ekliyorlar. Bu da mutabakatı çok hızlandırıyor. Ne demek istiyorum? Dedikoduyu yapıyor, gene aynı şekilde dedikodu sistemini kullanıyor ama aynı zamanda dedikodunun anlık durumunun dedikodusunu da yapıyor. Böylece dedikodunun kimlere ulaştığını, çoğunluk tarafından kabul edilip edilmediğini zaman damgasıyla elde edebiliyor. Bu da normal işte eski versiyon deck diyelim en azından, onlara göre bir üstünlük sağlıyor. Bir de diğer teknolojiler var. Bunların hepsinin temel amacı esasen blok zincirin, özellikle de Bitcoin'deki Proof of Work ile çalışan blok zincirlerin ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmek için. Mesela merkezsiz bir zincir oluşturmaya çalışıyoruz ama bunu hızlandırmak için Lightning Network gibi daha merkezi sistemlerle yeniden hızlandırma çabalarına giriyoruz. Zaten en büyük eleştirisi de bu Lightning Network'ün. Hibrit sistemler olduğunu görüyoruz. Yani arka planda özel bir cihazda çalışan blok zincirlerin yanında halka açık blok zincirlerle birleşik zincirlerin oluşturulduğunu görüyoruz. Bir de işte çok zincirli sistemler var. Mesela Avalanche, Avax onlardan birisi. Bir akıllı sözleşmelerin çalıştığı zincir var. Bir temel zincir var. Bir de diğer zincirlerle iletişime geçen zincir var. Ve P-Chain, C-Chain falan diye adlandırıyorlar. Bunların da hepsinin temel amacı blok zincirin hantallığının önüne geçmeye çalışmak. Şimdi bir de bağımsız teknolojiler var. Esasen bütün zincirlere eklenebilecek şeyler. İşte Ethereum zaten geliştirmelerinde yavaş yavaş ilerliyor bu konuda. Mesela sıfır bilgi kanıtı dediğimiz bir şey var. Zero Knowledge Proof. Bu özellikle karşı tarafa hiçbir bilgi vermeden o bilginin doğruluğunu ispatlama açısından kullanılıyor. Yani oylamaların gizliliği, DAO'lardaki oylarda kullanılma gerekliliği gibi durumlarda bu sıfır bilgi kanıtını blok zincirlere entegre edebiliyoruz. Yani bu sıfır bilgi kanıtını ben kendi kafamda anlamaya çalıştığım şey şu: matematiksel eşitliklerde çarpanlar birbirini götürüyor ya. O çarpanların ne olduğunu söylemiyor ama eşitlik olduğu için götürebilmesini sağlıyor. Dolayısıyla karşı tarafa siz bilgiyi, yani mesela TC kimliğinizin ya da sürücü belgenizin olduğunu sürücü belgenizi vermeden ispatlayabiliyorsunuz. Bizans toleransı, Bizans hata toleransı şeklinde geliştirmeler var. Bunlar da esasen şu: sistem içerisindeki kötü niyetli kullanıcılar çoğunluğa ulaşmadığı sürece sistem çalışmaya devam etsin. Onların yaptığı hataları biz sübvanse edebilelim. Bunun da yavaş yavaş asenkron hali var. En son hali diyebilirim. Bunun da mesela Ethereum'a eklenmeye çalıştığını görüyoruz konsensus geliştirilmesiyle. Bir de Oracle dediğimiz bir şeyler var. Bu da zincirin herhangi bir veriyi dışarıdan alması ve bunu genelde bizim gördüğümüz kadarıyla işte en çok verilen örnekler, hava durumuna ilişkin bir sözleşmeye şart koymak istiyorsunuz. Bunu dışarıdaki bir sensörden otomatik sıcaklığı alıyor ve sisteme koyuyor ama bunlar da merkezi şu an hepsi. Merkezi sistemlerde Oracle'ların sağladığı verilerin güvenilirliği yeniden tartışılmaya açık hale geliyor. Dolayısıyla Oracle sistemlerini kullanan işte Link gibi, Teller gibi, Band gibi projeler var ama bunların asıl yapması gereken şey merkezsiz veri sağlayan DAO'ların oluşturulması. Bence dünyada bu yönde yeni adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum ben. Blok zincirde teknolojik alternatifleri baktıktan sonra bir de mutabakat türlerini incelemek istiyorum. Bunun sebebi de şu: mesela işte en çok yapılan eleştirilerden birisi bir önceki oturumda da söylendi. Blok zincir çok büyük enerji kullanıyor. Enerji israfı var. Bu öyle olmak zorunda değil. Proof of Work ile çalışmayan zincirler Proof of Stake ile neredeyse sadece şu bilgisayarın harcadığı enerjiyi harcayarak bütün sistemi yönetebileceğiniz şeyleri kullanabiliyorsunuz. Proof of Stake'in bir sürü çeşidi var. Ama ben kendi anlama yöntemim açısından en güzel örnek bu görselde. Proof of Work'te herkes aynı anda koşup ödülü almaya çalışıyor. Proof of Stake'te siz biletleri alıyorsunuz. Ne kadar bilet aldıysanız çekiliş hakkınız, yani o işlemi ödülü almak için, bloğu öğretmek için yaptığınız hak o kadar fazla oluyor. Ben işte 10 tane aldıysam, Pınar Hoca'nın bir tane varsa, uzun vade ikimiz de durursak ben ondan 10 kat daha fazla ödül alıyorum hesaplamayla ama rastgele çekiliyor. Dolayısıyla bütün işlemi, rastgele bir sayıyı, başındaki sıfırların işte 20 tane sıfırı buldurmaya çalışmakla uğraşmak yerine sadece random bir çekilişle yapabiliyorsunuz. Yeniden döndüğümde benim asıl Proof of Authority'ye değinmek istiyorum. Burada da
Bazı yetkili kurum ya da kuruluşların, mesela bankaların ya da Tapu Sicil Müdürlüğü'nün gibi, onların blok zincire veri işleme hakkını tanıyorsunuz. Bu da bizim en azından hukukçular olarak sistemlere baktığımızda hangi altyapıyı kullandığını analiz etmemiz gerektiğini gösteriyor. Yani mesela işte Zeynep Hoca da söyledi, benim de sunumumda olacak. Yani kullanılabilecek sistemler, klasik bizim sicil dediğimiz bütün sistemleri biz blok zincire taşıyabiliriz, şeffaf hale getirebiliriz. Ama bunu yapmak için gerçekten gerek var mı sorusunu da tartışmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi bu mutabakat türleri kişilerin deftere hangi bilginin nasıl yazılacağına dair önceki anlaşması, prosedürü. Bir de bu Bitcoin'de esasen defterde sadece şu bilgi var: hangi hesaptan hangi hesaba kaç Bitcoin gitti ya da hangi yazı gitti diyeyim. Ama Ethereum'un alameti farikası olan akıllı sözleşmelerde ise şunu görüyoruz: hangi hesaptan hangi hesaba hangi kod gitti ve Ethereum Virtual Machine dedikleri bir sanal bilgisayar vasıtasıyla bunlar nasıl çalıştırılabilecek? Bunların da standartizasyonu gerekiyor. İşte ERC20, ERC721 mesela bu standart tokenların standartlaşması için APES dediğimiz Ethereum geliştirme önerilerinin çoğunluk tarafından kabul edildikten sonra standart hale geldiğini görüyoruz. Mesela ERC20 bölünebilir token üretmek için bir şeye adı nedir? Bir standardı. ERC721'de bölünemez token üretmek için bir standardı. Bölünebilir bölünemez ne demek? İşte dolar üretiyorsanız token olarak 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar hepsi birbiriyle eşit bölünebilir hale getiriyorsunuz. NFT'ler işte 721'i kullanıyor mesela. Onlarda da bölünemez birbirinden farklı şeyler kullanılıyor. İşte birbiriyle hibrit sistemler var, 1155 gibi. Burada ben sadece sözleşmeye birkaç örnek göstermek istiyorum. Mesela USDT dediğimiz Ethereum üzerinde hayata başlayan ama diğer zincirlerde de artık hayatını devam ettiren bir sözleşme var. Bu sözleşmede mesela biz, yani hem sözleşmeyi kafamızda canlandırmak istiyorum akıllı sözleşme dediğimizde, yazmaya ilişkin bir şeyde şunu görebiliyoruz: Add to Blacklist diye bir sözleşmenin sahibi olan kişiye yetki tanıyor. Yani istediğiniz kişiyi kara listeye alıp yaptığı işlemleri geçersiz sayabiliyorsunuz. Bu da merkezsiz bir blok zincirde ne kadar merkezi bir sistem olduğunu gösteriyor, nasıl bir gücü olduğunu göstermiş oluyor. Gerek var mı? Gerek var ama bu sistem bir DAO tarafından yönetilseydi daha mantıklı olurdu. Bir de mesela CloneX dediğimiz bir proje var. Bu da bir NFT projesi. Onların sistemi de böyle. Esasen gördüğünüz üzere şeyler çok yakın birbirine. Sözleşmeler. Sadece bu sözleşmelerin içerisinde hangi unsurların olması zorunluysa onların varlığını standartizasyon ile sağlamış oluyoruz. Burada ben NFT'lerde en çok sık sık gördüğüm bir hata var. NFT'lerin çoğunluğu blok zincir üzerinde diye düşünüyoruz ama mesela CloneX'in sözleşmesinde gördüğümüz şey esasen resimlerin bir web sitesinden çekildiği. Neredeyse OpenSea'de listelenmiş çoğu NFT projesi, hatta %95'inin üstünde, bütün resimleri başka bir serverdan çekiyor. Blok zincire kayıtlı olan şey sadece o bilet diyelim. Yani mesela Mona Lisa'ya sahip olduğunuza dair bir bilet yazıyorum, bunu veriyorum blok zincir üzerinden. Mona Lisa'yı vermiyorum size blok zincirde. Siz de NFT'ler yani çok hype'lanmış bir durumdayken şey deniyordu. İşte blok zincir üzerinde bireysel sadece sahipliğinin olduğu güzel teknolojiler deniyordu ama buna da dikkat çekmek istiyorum. Yani gerçek sahipliğine değil, biletin sahipliğine sahibiz NFT'lerin çoğunluğunda. Bunun aksini yapmaya çalışan tabii ki şeyler de var. Şimdi Alperen hocam, son 5 dakikaya girdik gibi. bitiremeyeceğimizi anladığımıza göre çok hızlı geçmem gerekiyor. Akıllı sözleşmeler, Zeynep Hoca da değindi. Neden dikkatimizi çekti? İçinde sözleşme geçtiği için. Ama akıllı sözleşme ifadesini kullanan Vitalik'in söylediği bir şey var. Keşke bunu akıllı sözleşmeler demeseydim, kalıcı talimatlar deseydim, böyle bir sıkıcı bir isim kullansaydım da hukukçular bu kadar üstümüze gelip bunu sadece bir sözleşme olarak anlamasaydı. Esasen akıllı sözleşmeler bir bilgisayar programından öte değil. Tartışmamız lazım, anlamamız lazım ama bu şey gibi geliyor bana. Kira sözleşmesini kağıda yazdığımız için sürekli kağıdı tartışıyoruz gibi geliyor. Akıllı sözleşmeyi tartışmaktansa akıllı sözleşmenin, işte Pınar Hoca'nın kitabında tartıştığı gibi diyeyim, icabının, kabulünün nasıl olacağı, nasıl iradelerin gerçekleşeceğini tartışmamız gerekiyor diyorum.
Bu tehlikeleri hızlıca geçmek istiyorum çünkü zamanım yeterli olmayacak. Şimdi hukuki bakış açısına baktığımda işte kullanılabilecek sistemler zaten birçok kez tekrarlandı. Ben sadece farklı olarak IOLA dedikleri, Initial Litigation Offering dedikleri bir şey var. Burada da siz bir davaya, tazminat davasına oluyor özellikle. Açmakta para bulamıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu davadan kazanacağım şeyleri tokenlaştıracağım, tazminatları ve şu an siz bana ucuza bu tokenları alacaksınız. Bu parayla davayı açacağım. Tazminatı alınca da bu tokenları, parayı dağıtacağım diyor. Böylece açamayacağı güçteki davaları halkın gücüyle açabilme haline dönüşmüş oluyor. Burada bir istatistiklere bakmak istiyorum. Özellikle de önceki oturumda da söylendi. Blok zincir ve kripto paralar ayrılmaz parçası. Kripto paraların hype'ının, buna ilginin yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. 2021 yılında listelenen, 2021 yılında çıkan diyeyim daha doğrusu coinlerin 3300 tanesinin öldüğünü, bir daha hiç işlem yapılmayacak hale döndüğünü görüyoruz. Bu da yavaş yavaş kaç tane coin listelendiği CoinMarketCap'te yavaş yavaş bir düzlüğe girdiğini görüyoruz. Bu düzlüğünde benim kanaatimce geliştiricilerin yapay zekaya kaymaya başlamasından dolayı olduğunu görüyoruz diye düşünüyorum ben, özellikle ChatGPT'den dolayı. En son SWOT analizime gelip bitirmek istiyorum. Belki 2-3 dakika uzatmama izin verir Pınar Hoca, müsaade ederse. Güçlü yönlerinde işte güvenlik, merkeziyetsizlik, veri bütünlüğü, devlet tarafından ya da merkezi güçler tarafından müdahale edilemezlik gibi yanlar var. Ama bu aynı zamanda MASAK açısından bakıldığında, sabahki oturumda da söylendiği gibi, bu bir zayıf yön. Çünkü yani kullanıcı için bir güçlü bir yön bu. Devletin müdahale edilememezliği devlet için tabii ki de kötü bir yön olacak. Zayıf yönlere baktığımızda bana göre çok fazla zayıf yönü var blok zincirin. Ölçeklenebilirlik, özellikle Bitcoin gibi Proof of Work ile çalışan sistemlerdeki ölçeklenebilirlik en zayıf yönlerinden birisi. Yine Proof of Work'e çalışan enerji tüketimi, karmaşıklık, entegrasyon sorunları, yetim blokların ne olacağı ve bu mesela yetim bloklara ilişkin çok konuşulmadığını düşünüyorum. Siz işlemi yapıyorsunuz, aynı anda başka bir zincir daha hayata geçiyor. Ama en uzun zincir hayatta kalacağı için bir anda eski yapılan işlemler geçersiz sayılıyor. Siz hesabınıza para geçti zannederken bir anda geri dönüp bakıyorsunuz ki çoğunluk başka bir konuda anlaşmış bile, mutabakata varmış bile. Adaletsizlikler olduğunu görüyoruz. Ben bunu açıklamak istiyorum. Özellikle madencilerin bazı adaletsizlikleri yaptığını görüyoruz. Mesela halka arz ediyorlar NFT'leri. Burada şey yapıyorlar bazı madenciler. Tam o anda kendilerine blok çıkartıyorlar. Bütün güçlerini oraya harcıyorlar. En çok para kazanacakları anda madencilik yapıp sonra bırakıyorlar. Self mining diyorlar buna da. Bu tür adaletsizliklerin de olduğunu görüyoruz. Bu Proof of Stake'te de oluyor, Proof of Work'te de oluyor. Bir de trilemma dediğim şeyi bir kez daha değinmek istiyorum. Bütün dağıtık sistemlerde ya güvenlik, ya merkezsizlik ya da ölçeklenebilirlik. Bu ikisine sahip olabiliyorsunuz. İkisine güçlendirdiğinizde üçüncüsü ortadan kalkmaya başlıyor. Dolayısıyla bu trilemma da işte yani dilemmanın üçlü hali gibi, yani çelişkinin üçlü hali haline gelmiş oluyor. Ve şu an bunu işte çözmek çok zor şu an. Gerçekten de matematiksel olarak da zorlanıyor herkes, teknolojik olarak da zorlanıyor. Hocam çok az kaldı. Fırsatlara geri dönüyorum. Fırsatlarda bana göre yapay zekaya kayan ilgiyi yeniden blok zincire çekmemizin tek yöntemi yapay zekayla destekli bazı uygulamaların geliştirilmeye başlanması. Kuantum hesaplamalarına dirençli zincirlerin oluşturulması gerekiyor. Çünkü bu, yani benim bildiğim kadarıyla 2018 yılında Google kuantum bilgisayarı üretti ama yazılımını yapamadı. Ama onların kuantum bilgisayarlarının hesaplama yöntemleri 1.0 değil. Hem 1 hem 0 olduğu için bizim SHA-256 ile koruduğumuz bütün sistemleri çökertebilir. Bu sadece blok zinciri çökertebilir değil bu arada. İnternet üzerinden kullandığımız her şeyi çökertebilir. Bütün bankacılık sistemlerini çökertebilir. Kuantum hesaplamaları. Enflasyonun önüne geçilebilir. Rezerv para olma imkanı var ki, yani bir dedikodu ama Rusya Bitcoin'lerin %10'unu tuttuğunu iddia ediyor. Bir kesim internette. Böylece rezerv para olarak kullanılmaya başlandığında elini güçlendirmiş olduğunu söyleyecek diyor. Tehditlere geliyorum. Bu tehditlerden bahsedildi. 2 tane tehdide özellikle değinmek istiyorum. %34 atağı dediğimiz bir atak var. Bu çok bilinen bir atak değil. Bütün dağıtık sistemlerde olan bir atak aslında. Aslında %34 atağı demek doğru değil. %34 ve güvenlik duvarı atağı.
%51 atağı mı daha maliyetli, %34 ve güvenlik duvarı mı daha maliyetli bilmiyorum ama %34 atağında şöyle yapıyorsunuz. Siz %34'e sahip olduktan sonra geri kalanı ikiye bölüp ayırıyorsunuz ve iki ayrı zinciri sizin çoğunluğunuzu elde ettiğiniz bir sistemle işletiyorsunuz. Böylece double spend, çift harcama işlemlerini yapabiliyorsunuz. Böyle bir atak da var. Bütün sistemlerde var, blok zincirde de var ama bunun için çok güçlü bir firewall kurmanız lazım. Burada işte diğer tehdide geliyoruz. Proof of Work'te şöyle bir sistem oluştu. İlk başta bütün bilgisayarlar kendileri üretecekti blok zinciri ama şu an şuna döndü. Daha fazla bilgisayarı olan, daha güçlü bilgisayarı olanlara evrildi. Hatta bunlar da bir araya geldi. Havuzları kurdular ve bu havuzlar da enerjinin en ucuz olduğu yerlere taşındı. Yani tam olarak %34 atağının yapabileceğimiz şeydeyiz şu an. Yani oraya bir güvenlik duvarı koyduğumuz anda atağı kolaylaştırmış oluyoruz ve coğrafi olarak tekelleşmeyi biz merkezsiz sistemlerde kendiliğinden yeniden sağlamış oluyoruz. Proof of Work'ün de bence en büyük tehditlerinden birisi ve buna bağlı da blok zincirin bunlardan birisidir diyorum. Ve herhalde bitiriyorum diye ümit ediyorum. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alperen Hocam çok teşekkür ederiz. Ben blockchain ile ilgili çalışmaya başladığım ilk günden beri bu konuda birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğuna hep vurgu yapmaya çalışıyorum. Yani hukukçuların teknik bilgiye sahip olan hukukçular bence çok kıymetli. Bu anlamda Alperen Hocam'ı bu kadar kendini geliştirdiği için ayrıca tebrik etmek isterim. Çünkü teknik problemleri anlamayınca hukuki çözüm önerileri getiremiyoruz. Dolayısıyla bu fikrimi bir kere daha kayıtlara geçmesi için yinelemiş olayım. Gerçekten teknik bilgiyi özümsemiş hukukçulara fintech alanında çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Her iki genç meslektaşıma da hem analizleri hem sundukları çözüm önerileri için çok teşekkür ediyorum.